Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere karalahana sarması tarifi vermek istiyorum. O kadar seviyoruz ki bir masada sarma olsun gerisini aramıyor gözlerimiz. Lezzeti tartışılmaz olan bu sarmayı etli karalahana sarması ve etsiz karalahana sarması diye ikiye ayırmak mümkün. Ben sizlere etsiz karalahana tarifini hazırlıyorum. Benim de çok severek tükettiğim nefis sarma tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Ben tarifimde kullanmak için 3 demet karalahana kullandım. Dolmalarımızda olmazsa olmazı bol soğan miktarı çok önemli. 3 adet orta boy soğanımı ince ince yemeklik olarak doğruyorum. Bol soğan doğrayalım ki hem sağlıklı hem de lezzet açısından da güzel olacaktır. Soğanlarımı bıçak yardımıyla ince ince doğruyorum. Robot kullanmadım. Robot kullandığım zaman soğanların suyunu salacağını düşünerekten lezzet oranını yakalayamayacağımı düşünüyorum. İç harcını hazırlayacağımız uygun bir tenceremizin içerisine soğanlarımızı alarak 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milimlik. Şimdi bu kadar yağ fazla değil mi diye de sorabilirsiniz. Aslında dolmamızın lezzetli olmasının birinci koşulu yani püf noktası soğan. İkincisi de yağ miktarı. Merak etmeyin o kadar da yağlı olmuyor. Bir yemek kaşığı salçayı da ilave ediyorum ve ardından soğanlarla birlikte soteliyorum. Ben domates salçası kullandım. Dilerseniz yarı yarıya biber salçasını da ilave ederekten bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Karalahana sarmasında karabiber ve pul biberi ben çok yakıştırıyorum. Sizler baharat oranlarını artırabilirsiniz. 3 su bardağı pirinci nişastasından arındırarak yıkadım ve karışımıma ekliyorum. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Kısık ateşte soğanlı karışımımızla birlikte pirinçlerimizi kavuruyorum. Ardından 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Damak tadınıza göre tuz oranını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Birkaç dakika bu şekilde soteliyorum ve artık iç harcımız hazır hale geldi. İç harcını hazırlarken kesinlikle ben su kullanmıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ardından bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Pirinçlerimizin sıcaklığı ile nanenin aromasını vermesi için bu şekilde tekrardan bir karıştırıyorum. İç harcımızı demlemeye bırakıyorum ve kapağını yarım kapatıyorum. Bu arada ben videomu uzatmamak için karalahanalarımı sap kısmından kurtardım ve bol suda güzelce yıkadım ve sonrasında tencerenin yarısını geçecek kadar su koyup kaynattım. Bir miktar tuz ilave ederek kaynayan suyun üzerine karalahanaların bir kısmını alalım. 3-4 dakika haşlanmasını sağlayalım. Daha sonra yumuşayınca soğuk sudan geçirelim. Benim karalahanalarım oldukça küçük ve tazeydi. Ona rağmen orta kısmını parmağımla ezerek iç harcını yerleştiriyorum. Bu şekilde kenarlarını kapatarak sarıyorum. Lahanayı tahtamın üzerine alıyorum. Parmağımla orta kısmını eziyorum. Göz kararı iç harcından koyarak kenarlarını kapatıyorum. Bu şekilde sarmış oluyorum. Yaprak sarması gibi arkadaşlar ama inanın çok daha kolay bir şekilde sarılıyor. Sarması inanılmaz keyifli. Hiç yemek yapmayan veya hiç sarma sarmayan biri bile çok rahatlıkla yapabilir. Hemen sizlere şöyle birkaç sefer daha göstermek istiyorum. Orta kısmını bu şekilde bir eziyorum. Ardından yeteri kadar iç harcından ekliyorum. Kenarlarını bu şekilde kapatarak fazla sıkı olmadan, fazla da gevşek olmadan sarma işlemimi yapmış oluyorum. Bu arada sizin lahanalarınız büyük yapraklı ve kalın damarlıysa mutlaka orta kısmını bir bıçak yardımıyla yüzeysel olarak temizlemeniz gerekmektedir. Aksi halde yerken çok rahatsız edeceğini düşünüyorum. Bu arada yaprağın parlak tarafı dışta kalırsa sarmamız daha güzel görünecektir. Bakar mısınız? Kalem gibi oldu diyebilirim. Hepsini bu şekilde sardım ve artık tencereye yerleştirme kısmına geçebilirim. Sarmaları tencereye yerleştirmeden önce sizlere şu şekilde bir göstermek istiyorum. Tenceremin taban kısmını hafif yağladım ve ardından dolmaları sırasıyla tencereme diziyorum. Dolmaları tencereye koyarken sıralama şekline dikkat ediyorum. Alt kısımda yatay olarak sıralamış olduğum dolmalarımı
Bir sonraki sırada dikey şekliyle sıralama yapıyorum. Böyle yapmamın sebebi piştiğinde maşa veya çatal yardımıyla aldığımızda tek sıra halinde sırasıyla almamız daha kolay olacaktır. Eğer sizler de benim yapmış olduğum yöntemle dolmalarınızı sıralarsanız emin olun dağılmadan, parçalanmadan dolmalarınızı servis tabağınıza almış olacaksınızdır. Evet, bütün sarmalarımızı tencereye yerleştirdik ve şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı salça, yeteri kadar tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından 2 su bardağı normal su ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Hazırladığım karışımı dolmaların üzerine döküyorum. Mutlaka dolmalarımız üzerinden bu şekilde su gözükmesi gerekiyor. Kapağını kapatarak kaynayana kadar orta ateşte, ardından kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Sarmalar 25-30 dakika sonrası pişti. Ama bu süre herkesin ocak ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Sizlere hemen son halini de göstermek istiyorum. Kara lahana sarmalarımız hazır. Hemen servis tabağına alıp bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Karadeniz mutfağından olan karalahana sarması herkes tarafından kabul görmüş ve sevilmiştir. Karalahanada birçok vitamin bulunduğunu, hatta sağlığımız açısından da son derece değerli bir bitki olduğunu duymuştum. Bunun için de sizlerle paylaşarak sarmasını yapıp afiyetle yemeniz için bu videoyu paylaştım. Eminim sizler de denedikten sonra bu güzel tarifi çok beğeneceksiniz, devamlı yapmak isteyeceksinizdir. Dilerseniz sade olarak veya yanına yoğurt koyarak da servis edebilirsiniz. Ben birazcık yoğurt koyarak hemen servis edeceğim. Umarım oradan ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Sizler için şöyle bir tane de tadına baktıktan sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Servis tabağıma almış olduğum dolmalarımın üzerine sarımsaklı yoğurt kullandım. Sizler de sarımsaklı yoğurtla tercih ederseniz dolmanızın lezzetini bir kat daha artırmış olacaksınızdır. Pirinçlerimiz tane tane pişmiş durumda. Pilav tanesi gibi diyebilirim. Birazcık daha lapa seviyorsanız su miktarını artırabilirsiniz. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım videomu keyif ile izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşça kalınız.